Şu an bu videoyu izlerken zamanın ileriye doğru aktığını, geçmişin arkada kalıp geleceğin ise henüz yaşanmadığını düşünüyorsunuz, değil mi? Çok insani ve son derece mantıklı bir his. Ancak her gün baktığınız o saatler aslında evrenin en büyük yanılsamasını ölçüyor olabilir. Çünkü modern fizik ve kadim bilgelik tam şu an tek bir ortak noktada birleşiyor ve bize sarsıcı bir gerçeği fısıldıyor. Zaman diye bir şey yok. Geçmiş, şu an ve gelecek aynı anda tek bir blok halinde yaşanıyor. Yani siz doğduğunuz anı, şu anı ve yaşayacağınız son günü aslında aynı anda deneyimliyorsunuz. Sadece beyniniz bunu bir sıraya koyuyor. Nasıl mı? Gelin şimdi Albert Einstein'ın görelilik teorisiyle İbn Arabi'nin 800 yıl önce kaleme aldığı zamanın sırrının kesiştiği o büyüleyici noktaya, gerçekliğin kırıldığı yere gidelim. Peki bilim bu konuda ne diyor? Her şey 1900'lü yılların başında Albert Einstein'ın genel görelilik teorisini ortaya atmasıyla başladı. O güne kadar tüm dünya, zamanın evrenin her yerinde aynı hızda akan görünmez bir nehir olduğunu sanıyordu. Einstein bu ezberi kökünden yıktı. Zamanın mutlak olmadığını, aksine esnek bir doku olduğunu kanıtladı. Fizikte zaman, uzayın 3 boyutuna eklenen 4. bir boyuttur. Biz buna uzay zaman kumaşı diyoruz. Eğer çok hızlı hareket ederseniz ya da devasa bir kütle çekiminin yanına giderseniz zaman sizin için yavaşlar. Örneğin kozmostaki bir kara deliğin yakınında geçireceğiniz son 5 dakika dünyadaki sevdikleriniz için 50 yılın geçmesi anlamına gelebilir. Siz sadece 5 dakika yaşarsınız ama döndüğünüzde dünyadaki herkes yaşlanmış olur. Bu bir bilim kurgu değil, kanıtlanmış bir fizik gerçeğidir. Buradan yola çıkan modern fizik, blok evren teorisini geliştirdi. Bu teoriye göre evren, zamanın tüm anlarını içinde barındıran devasa, katı bir bloktur. Tıpkı bir sinema filmi şeridi gibi, bir filmin birinci dakikası da, son dakikası da o makaranın üzerinde aynı anda fiziksel olarak mevcuttur. Bizler sadece o şeridin içindeki bir karede hapsolduğumuz ve kareleri sırayla izlediğimiz için zamanı akıyor zannederiz. Einstein 1955 yılında en yakın dostu Michael Besso öldüğünde onun ailesine yazdığı mektupta bu bilimsel gerçeği şu sarsıcı cümleyle itiraf etmişti. Bizim gibi fiziğe inanan insanlar için geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki ayrım sadece inatçı bir illüzyondan yani yanılsamadan ibarettir. Şimdi Batı biliminin milyarlarca dolarlık teleskoplarla ve denklemlerle ulaştığı bu sınırı bir kenara bırakalım ve 800 yıl geriye Doğu felsefesinin kalbine gidelim. Tasavvuf tarihinin en büyük düşünürlerinden biri olan İbn Arabi eserlerinde zamanı tam olarak nasıl anlatmıştı? Arabi'nin felsefesinde zaman, bizim algıladığımız gibi geçmişten geleceğe uzanan doğrusal bir çizgi değildir. O, zamanı durağan, kıpırtısız ve sınırları olmayan devasa bir okyanusa benzetir. İnsan ise bu okyanusun içinde sadece şu anı deneyimleyen bir gözlemcidir. Tasavvufta buna İbnül Vakt yani vaktin çocuğu denir. Bilge insan geçmişin pişmanlığı ve geleceğin kaygısıyla yaşamaz. Çünkü bilir ki gerçek olan tek şey şu andır. Peki İbn Arabi evrenin işleyişini nasıl açıklıyor? İşte burası kuantum fiziğiyle birleştiği en inanılmaz yer. Arabi, teceddüdi emsal yani benzerliğin yenilenmesi teorisini öne sürer. Bu teoriye göre evren statik yani sabit bir madde değildir. Allah evreni her an saniyenin milyarda biri kadar kısa sürelerde sürekli olarak yok eder ve bir sonraki karede yeniden yaratır. Evren o kadar hızlı var olup yok olur ki bizim gözlerimiz ve beynimiz bu kesintileri algılayamaz. Tıpkı az önce bahsettiğimiz sinema perdesi gibi.
Perdede saniyede 24 kare fotoğraf arka arkaya geçtiğinde siz orada bir fotoğraf görmezsiniz. Sürekli akan, akıcı bir hareket görürsünüz. İşte İbn Arabi bize diyor ki, maddenin sürekli kare kare yeniden yaratılması sizde zamanın aktığı yanılsamasını doğuruyor. Yani modern bilim, film şeridi benzetmesiyle kadim bilgeliğin yaratılış kareleri felsefesi, zamansızlığın merkezinde tamamen aynı hakikate çıkıyor. Gördüğünüz gibi ister kuantum mekaniğinin matematiksel formüllerine bakın, ister yüzyıllar önce derin tefekküre dalmış bilgelerin el yazmalarına. İkisi de bize aynı kapıyı açıyor. Bizler zamanın içinde sürüklenen çaresiz varlıklar değiliz. Bizler zaman yanılsamasının ötesini görmek, evrenin bu muazzam oyununu fark etmek için buradayız. Gelecek henüz yaşanmadı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O zaten evrenin dokusunda bir sonraki karede keşfedilmeyi bekliyor. Önemli olan o şeridin neresinde durduğunuz değil, baktığınız kareye ne kadar anlam katabildiğinizdir. Kanalımızda evrenin ve bilimin bu tarz gizemli kapılarını aralamaya, bilinenlerin ötesine bakmaya devam edeceğiz. Bu serüvende yerinizi almak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve en önemlisi zamanı bükmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Vesselam.